Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda LM35 sıcaklık sensörünü Picon 6F877A mikro denetleyicisi üzerinde kullanmayı göstereceğim. LM35 sıcaklık sensörü -55 ile 150 derece arasında ölçüm yapabiliyor. Her bir derece içinde 10 mV gerilim üretiyor arkadaşlar. Yani -550 mV ile 1500 mV'dan 2.05 volt aralığında gerilim okuyacağız. Normal bağlantı durumunda negatif sıcaklığı ölçmek mümkün değil. Ama referans gerilimini değiştirdiğimizde negatif gerilimi de okuyabiliriz. Şimdi bu bağlantıya bakalım arkadaşlar. GND kısmına doğrudan seri 2 adet diyot bağladık. Eşdeğer gerilimini 1.2 volt kabul edelim. 150 derecede 1.5 volt gerilim üretsin. Referans gerilimini 1.2 volt yaptığımda 2.7 volta tekabül edecek benim Vout çıkışım, yani ikinci bacağım. Eksi 55 dereceyi düşünelim. Eksi 550 milivolt. Referans gerilimimde 1.2 volt ötelemiştim. 0.65 volt olmuş olacak. 150 derecede 2.7 volttu. Eksi 55 derecede 0.65 volttu. Bunların farkı yine 2.05'i aşmıyor arkadaşlar. Vout çıkışını doğrudan yine analog girişten okuyacağız. Bir de referans gerilimini de okuyacağız arkadaşlar. İkinci analog girişe bağladım. AN1 pinine. Bu ikisi arasındaki farkı aldığımızda bize doğrudan sıcaklığı gösterecek. Program kısmına geçelim arkadaşlar. Evet, şimdi gerekli kütüphaneleri ekledim. Frekansımı 8 MHz olarak belirledim. Konfigürasyon ayarlarımı yaptım. ADC oku fonksiyonumla analog pinlerden veri okuyacağım. Bu fonksiyonu nasıl yazdığımı analogla ilgili daha önceki ders videolarımda anlattım arkadaşlar. İzleyebilirsiniz. Bu kısımları direkt geçeceğim çünkü. Void main kısmına gelip A portunda olduğu için analog pinlerim A portumu giriş olarak tanımlayacağım. Atcon 0 ve Atcon 1 register'larımı da ayarlayacağım arkadaşlar. Bu register'ların içeriğini analog videolarımda anlattım arkadaşlar. İzleyebilirsiniz oradan. Atcon 1 register'ımızı da yazalım. Şimdi iki tane analog giriş okuyacağım. Bunları volta çevireceğim. Analog girişlerimizi tanımlayalım önce. 10 bitlik girişlerdi bunlar arkadaşlar. Hatırlarsanız başlangıçta 0 verelim. 1023 değerine kadar alabiliyorlardı. 2 içinde yine 0 diyelim. Volt değerlerimi float olarak tanımlayacağım. Virgüllü ifadeler. Volt 1 diyelim. Float volt 2 olsun bu da. Evet, şimdi bir de sıcaklık değişkenimi tanımlayayım. Sıcaklık diyelim. Bir tane tanımlamamız yeterli. Voltların farkını alacağım zaten. Başlangıçta 0 verelim. Bir tane char dizi tanımlayalım. Bu char diziyi de UART fonksiyonumda kullanacağım. UART fonksiyonumu da yine seri haberleşme videomda anlatmıştım. UART hash kütüphanemi ekledim. std.io hash kütüphanemi de ekledim. Bunları kullanacağım. UART init dedikten sonra parantezimin içine baud rate değerimi yazıyorum, 9600 diye. Bunu da yazdım. Şimdi döngümüzü oluşturalım. While 1 diyerek analog bir değerimizi ADC oku fonksiyonumuza 0 yazarak değerimizi yükleyelim. Yani AN0 kanalından aldığım değeri analog 1 değişkenime attım. Aynı şekilde analog 2'de eşittir. Bu fonksiyonla AN1 kanalından okuduğum değeri analog 2'ye attım.
Volt 1 olsun. Volt'a nasıl çeviriyorduk arkadaşlar? Analogdan okuduğum değeri, analog 1 diyelim, 1023'e böldüğümde bit değerine bölüyordum. Çözünürlüğü bulacağım. Sonra çarpı diyorum 5000. İşlemlerim float olduğu için 1023.0 5000.0 diye de noktasal gösterimle yazıyorum. Volt 2'yi de yapalım. Analog 2, çözünürlüğü, okuduğum çözünürlüğü 1023'e böldüm. Yani oranladım. Nokta 0 çarpı 5000. Ya 5000 burada voltaj arkadaşlar. Milivolt cinsinden. Dedim. Sonra sıcaklık değerimi de parantezimi açayım. Volt 1 eksi volt 2 diyorum. Dedikten sonra her 10 milivoltta 1 derece üretiyordu arkadaşlar. Bunu da oranlayalım. 10.0 diyelim. Voltajımı 10'a böldüm. Direkt sıcaklık değerimi bulacağım. Bunu da görelim. Nerede görelim? Bu sefer UART'ta görelim. Bir LCD'de görmeyelim arkadaşlar. sprintf komutumuzu yazalım. Dizi demiştik. Dizi stringimizin içine ne yazsın? Sıcaklık eşittir %.2F diyorum arkadaşlar. Virgülden sonra 2 hane gözükmesi için bu. Şöyle derece diyelim. Derece dedikten sonra da slash r yaparım. Bir alt satıra insin. Evet, bu ifadeyi dizi değerimizin içine attık. Bu string ifadeyi. Bu nokta 2F'nin yerine de tutacak ifadeyi şu şekilde değişkenim yazarak gösterebilirim. Sıcaklık. Devam edelim. UART write text yollayacağım. String dizimi. Dizi yazıyorum. Bitiriyorum. Sonra delay ms 1000 diyerek bu işlemleri saniyede 1000 kere yapmak istiyorum. Derlerim arkadaşlar bu programı. Programı yükledim arkadaşlar. Çalıştıralım. Evet. Şimdi Virtual Terminal'i bağladım. LM35'imi de 150 dereceye ayarladım arkadaşlar. Düşürüyorum. Eksiye kadar inelim. Seri port ekranımızda da görelim bunu. Evet, 50 dereceye düştük. Eksi 55'e kadar inelim. Evet arkadaşlar. Virgülden sonraki hane miktarını nokta 2F olarak ayarlamıştım. Bunu da siz programınızda istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Noktalı gösterim de yapmayabilirsiniz. LM35'i bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Program dosyalarını açıklama kısmına ek olarak koyuyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere inşallah.